Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Anketlerde Ramses birinci çıktı. Şimdi hemen Ramses'ten başlayalım. Hepimizin seviyesi ortalama aşağı yukarı aynı olduğu için arkadaşlar kesinlikle yılan yüzüğü birinci sırada. İkinci sırada karga yüzüğü. Üçüncü sırada aslan yüzüğü mor yüzüklerden. Elinizde hangisi varsa devam edebilirsiniz ama imkanınız varsa yılan yüzüğü, karga yüzüğüne devam etmişseniz karga yüzüğünden devam edin. Hiç problem yok. Yılan yüzüğü sadece savaşın başından sonuna kadar sabit şekilde stratejiyi yükselttiği için kudret bonusuyla beraber çok tatlı bir beceri hasarına destek sağlıyor bize. Onun dışında arkadaşlar kraken bir oyuncuysanız yüklemeli beceri özelliğine sahip masmavi ay eskisi gibi değil artık. Patır patır vuruyor bu yüzükler. Masmavi ay yüzüğünü yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar şimdi elinizde 20 seviye 10 seviye masmavi ay varsa ve siz yüksek bütçeli bir oyuncu değilseniz kesinlikle yapmayın. Yılandan, kargadan, aslandan hani bu yüzüklerden devam. Becerilere gelecek olsak beceriler ise arkadaşlar Doğuş Alevi ile strateji ustasının ihsanı. Bu şekilde bu iki beceriyi kullanıyoruz. Dineğimiz ise arkadaşlar ruh bağı. Ruh bağı ya da ordu koparma. Ruh bağı ve ordu koparmayı kullanıyoruz. Şimdi gelelim esas noktaya. Eğer siz Ramses'i kılıçla oynuyorsanız arkadaşlar hesaplama. Hesaplama becerisi en iyisi, en güzeli. Yani benim en sevdiğim süs. Eğer okçu olarak kullanacaksanız arkadaşlar gölge kovalayan ya da direniş. Delici okta gölge kovalayan ya da direniş. Bu ikisinden birisini kullanabilirsiniz. Eğer Ramses'i kılıç olarak oynuyorsak kafalık bölümüne birim savunmaları, okçu olarak oynayacaksanız kafalık bölümüne tüm birimlerin saldırısıyla kapasiteyi dengeli şekilde verebilirsiniz. Kolluk bölümüne strateji, göğüslük bölümüne aktif beceri, ayaklık bölümüne birinci yuvaya birim savunması, kapasite, tüm birimlerin saldırısı. Bu üçünden birisi. İkinci yuvaya strateji, üçüncü yuvaya aktif beceri. Liang'ımıza alabileceğimiz iki tane yüzük var. Bunlardan bir tanesi göğe giden şövalye, diğeri de muhakeme bilgesi. Eğer muhakeme bilgesini Liang'da kullanacaksak huzurlu sığınağın daha iyi çalışması için göğe giden şövalyeyi Şarman'a vereceğiz burada. Yani yüzük tercihleriniz bu yönde olması lazım. Liang alacağımız binek hayat kurtaran, iyileştirici zırh, yenileme ya da savunmalarla ilgili binekler olabilir. Burada bizim önceliğimiz hayat kurtaran, iyileştirici zırh, yenileme sentezlerini yani iki özellik birden kullanabilirsek bu kahramanda çok güzel. Kullanacağımız süs ise kesinlikle direniş olacaktır. Becerilerimize gelecek olursak doğu rüzgarlarıyla huzurlu sığınak. Liang'ı kılıç biriminde oynayacaksanız can, birim savunması, kapasite bu şekilde kullanabilirsiniz. Kolluk kısmına stratejiler, göğüslük kısmına iyileştiriciler, ayaklık kısmının birinci yuvasına can, kapasite, birim savunması, ikinci kısmına strateji, üçüncü yuva ise iyileştirme. Şarman. Eğer Şarman oynayacaksanız arkadaşlar burada alacağımız yüzükler Sakin Su, Yüce Dağ, Göğe Giden Şövalye ve Yonca yüzüğü. Bu dört yüzükten birini Şarman'da kullanabiliriz. Bineğine gelecek olsak hayat kurtaran ve yenileme, hayat kurtaran iyileştirici zırh. Bu şekilde sentezleri kullanabiliriz. Süsse arkadaşlar direniş süsü yine olmazsa olmazımız. Kesinlikle direniş süsü kullanacağız. Becerilerine gelecek olursak eğer mor teknolojiyi açmışsanız yani kale tesislerini bitirip yeni teknolojiyi açmışsanız Şarman'ın kudreti de yükseleceği için savaş taktiğiyle beraber kana susamışlığı aldığımız zaman hem orta şekerli bir hasara sahip olmuş olacağız hem de fazladan birim yenileyeceğiz. Bu da meydandaki dayanıklılığımızı destekleyecektir. Lianga ve Şarman'a yapacağınız arkadaşlar bineklerde hayat kurtaranın yanına iyileştirici zırh ya da yenileme özelliklerini sentezleyebilirsiniz ya da bu tarz sentezlenmiş binekler varsa elinizde Liang ve Şarman ikisine de mutlaka ikisinden takın. Daha çok fazla birlik yeniliyor. İki kahraman da çok iyi birlik yenilediği için arkadaşlar meydanda daha fazla kalıcılık sağlarsınız. Gelelim teçhizatlarına. Kılıç olarak oynayacaksanız birim savunması, kapasite, can kafalık kısmına. Kolluk kısmına stratejiler arkadaşlar ya da tüm nitelikler. Aslında tüm nitelikler koymanız daha iyi. Çünkü hem kana susamış hem de savaş taktiği oynayacağınız için arkadaşlar hem kudrete hem strateji ihtiyacınız olacak. Aynı zamanda eğer Yüce Dahi yüzüğünde kullanırsanız tabi onu da destekleyecektir. Kolluk kısmına tüm nitelikler koymanız daha mantıklı olacaktır. Göğüslüğe gelecek olursak elinizde eğer Liang'dan ya da diğer birliklerden artan iyileştirmeleriniz varsa
iyi olan iyileştirmeleri kullanabilirsiniz. Onun yanına da bir iki tane aktif beceri taşı koyabilirsiniz. Eğer göğe giden şövalyeyi Şarman'a takarsanız, muhakeme bilgesini Liang'a takarsanız şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aktif beceri taşına gerek kalmayacak çünkü hasar düşeceği için doğrudan göğüslük kısmına iyileştirmeleri koyabilirsiniz. Ayaklık kısmına bilim savunması, can, kapasite artışı kullanabilirsiniz. Ayaklık kısmının ikinci yuvasına arkadaşlar tüm nitelikler veya strateji. Ayaklık kısmının üçüncü yuvasına ise göğe giden şövalye kullanıyorsanız iyileştirme, göğe giden şövalye kullanmıyorsanız aktif beceri ürünü takabilirsiniz. Yani göğe giden şövalye yoksa şarmanda iki aktif beceri, iki iyileştirme işinizi görecektir. Hem orta şekerli bir hasar vurmanızı sağlar. Yok birim yenilesin diyorsanız mantıklı olan o. Full iyileştirme de takabilirsiniz. Lagertha ile oynuyorsanız ya da Scipio ile oynuyorsanız arkadaşlar bu birliği örnek veriyorum. Lagertha ile oynuyorsunuz. Ramses, Liang, Lagertha oynuyorsunuz. Peki Lagertha'ya ne yapacağız? Lagertha'nın direkt teçhizatlarından başlayalım. Kılıç olarak oynayacağınız için arkadaşlar kafalık kısmına birim savunması ve can mücevherleri, kolluk kısmına kudret mücevherleri, göğüslük kısmına aktif beceri mücevherleri, ayaklık kısmının birinci yuvasına can veya birim savunması, ikinci yuvasına kudret, üçüncü yuvasına aktif beceri. Binek olarak üstün güç kullanacağız. Süs olarak ise arkadaşlar nitelikleri dağıt kısmında yeniden dağıtım var ya rengini yükselttiğimiz hani becerilerin süs becerilerini yükselttiğimiz yer. Heh. Orayı mora atmaya çalışmayın. Yani böyle mavinin ortalarında sonlarında dursun ya da ortalarında dursun. Buraya dalga kıran koyabilirsiniz süs olarak. Geçici olarak dalga kıran koyabilirsiniz. Ramses'in kendi valisi geldiği zaman direnişten devam edersiniz. Peki Lagertha'yı Ramses'in arkasında oynuyorsanız arkadaşlar olağan dışı kan bağına kesinlikle ihtiyaç yok. Burada kullanacağımız beceriler kanat susamış ve yüksek moral. Bu iki beceriyi kullanacağız. Eğer Lagertha ile oynuyorsak göğe giden şövalyeyi kesinlikle Liang'ın üzerine takacağız. Lagertha'nın üzerine Yonca yüzüğü, Sakin yüzüğü, Yüce Dağ yüzüğü gibi yüzükler koyabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur arkadaşlar. Sıradaki videomuz Kiros mu Süleyman mı? Kiros mu Süleyman mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Eğer kanala hala abone değilseniz abone tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.